Cristiano Ronaldo artık 41 yaşında. Bu 6. Dünya Kupası. Bu son turnuvası, son yarışı ve son kurşunu olabilir. Bir insan kariyerinde kazanılabilecek neredeyse her trofenin rafladı. Premier Lig, La Liga, Serie A, 4 Şampiyonlar Ligi, Euro, 2 Uluslar Ligi. Ama bir raf hala boş. O da FIFA Dünya Kupası. Ve şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor. Portekiz doğru taktikle sahaya çıksa, doğru yapılanmayı kurabilse ve biraz da şans yüzlerine gülse bu kadro 2026 Dünya Kupası'nı kaldırabilir mi? Bu soruya evet demek neredeyse imkansız. Ama kesinlikle hayır demek de o kadar kolay değil. Dar ama var olan bir yol var. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu konuya bir netlik getireceğim. Eğer abone olduysanız başlayalım. Portekiz 17 Haziran 2026'da Houston NRG Stadyumunda DR Kongo ile karşı karşıya geldi. Rakip kim? Bu turnuvayı 48 takımlık dev sahnenin en son doldurulan koltuğunu alarak tamamlayan, Dünya Kupası tarihinde hiç final sahnesine çıkmamış bir Afrika ekibi. Oyuncuların büyük çoğunluğu Avrupa'nın orta katmanı kulüplerinde forma giyiyor. FIFA sıralamasında Portekiz'in çok gerisinde. Kağıt üstünde Portekiz ezici bir favori. Sonuç 1-1 beraberlik. Ve bu beraberliğin acısı yalnızca kaybedilen 2 puan değildi. Asıl acı Ronaldo'nun o 90 dakika boyunca sahada bıraktığı derin sönüklüktü. Rakamları önümüze koyalım. Ronaldo tam süre oynadı. Teknik direktör Martinez onu değiştirmedi. Sadece 25 dokunuş yaptı. Bu Ronaldo'nun Dünya Kupalarındaki 23 maçlık kariyerindeki en düşük ikinci dokunuş sayısıydı. Yaptığı 22 pasın tam 17'si geriye gitti. Ne alan açtı ne de rakip bloğunu zorladı. 3 şut denedi, 3'ü de kaleyi bulamadı. Çerçeveye giden tek bir vuruş bile yoktu. Bütün bu tabloya rağmen Martinez basın toplantısında şunu söyledi. Golü en fazla bilen oyuncuyu gol gereken dakikalarda sahadan çıkartmak mantıklı değil. Duygusal bağlılığın taktiksel muhakemenin önüne geçmesi işte tam da bu. Şimdi biraz geri çekilip bu krizin gerçek derinliğini görelim. Ronaldo'nun büyük turnuvalardaki golsüzlüğü artık tesadüf değil. Tutarlı bir örüntü. 2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 maçından itibaren Euro 2024 boyunca ve şimdi de bu turnuvanın açılışında tam 10 büyük turnuva maçtır havalandıramıyor. Üstelik açık oyundan son golünü 36 yaşında Euro 2020'de Almanya'ya karşı attı. Aradan 5 yıl geçti. Penaltıdan bir gol dışında büyük sahnelerde açık oyundan skor üretemiyor. Bu bir tesadüfle açıklanamaz. Çünkü bu doğal bir biyoloji. Birinci basamak savunmacılara karşı sprint atamıyor. Ön alana koşamıyor. Maç ritmine ilk yarıdan itibaren giremiyor. 41 yaşında beklenen de bu. Ronaldo için bile normal. Ama bunu kabul edip buna uygun bir taktik kurmak yerine onu 90 dakika başlatmak başlı başına bir teknik hata. Tarihle konuşalım. 2022 Katar Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı son 16 maçında Ronaldo kulübeye alındı. Portekiz o maçı 6-1 kazandı. Gonçalo Ramos hat-trick yaptı. Ronaldo yokken takım çok daha akışkandı. Saldırı çok daha tehlikeliydi. Rakip savunma ne yapacağını bilemez hale gelirdi. Aynı turnuvada Fas'a karşı çeyrek finalde Ronaldo 51. dakikada girdi. Portekiz 1-0 gerideydi. Eşitlik gelmedi, eleme geldi. Bu iki örnek her şeyi özetliyor aslında. Portekiz'in Dünya Kupası geçmişine daha geniş açıdan bakarsak tablo tutarlı bir şekilde acı. Ronaldo'nun ilk kupası olan 2006'da Portekiz yarı finale kadar geldi. Ama bu kupanın en başarılı katılımı olarak kaldı. 2010'da çeyrek final, 2014'te grup aşaması eleme, 2018'de çeyrek final, 2022'de çeyrek final. Portekiz her seferinde belli bir noktada durup geri döndü. Bu duvarın arkasında yalnızca şans değil, yapısal bir sorun var. Bu yapısal sorunun tam ortasında yıllarca Ronaldo'ya bağımlı bir sistemin getirdiği kör noktalar yatıyor. Şimdi sahadan bir soyunma odasına geçelim ve bakalım. DR Kongo beraberliğinin ardından sosyal medyada görülmemiş bir sahne yaşandı. Ronaldo taraftarları performanslarından memnun olmadıkları diğer Portekiz oyuncularının hesaplarına hakaret ve tehdit yağdırdı. Bu baskı o kadar yoğunlaştı ki Portekiz teknik ekibinin turnuvaya gitmeden önce oyuncuları sosyal medya saldırılarına karşı özel olarak hazırladığı ortaya çıktı. Kendi efsanelerinin taraftarlarından gelecek linç girişimlerine karşı kadrolarını psikolojik olarak koruma altına almak zorunda kaldılar. Bu sağlıklı bir takım atmosferinin işareti değil. Bir de Cancelo olayı var. Aynı maçta Cancelo'nun attığı ama offside kararıyla iptal edilen gol ardında Ronaldo'nun hakeme kendi takım arkadaşının offside'de olduğunu işaret eder gibi bir hareket yaptığı iddia edildi. Kamera görüntüleri de bu iddiayı destekledi. Dünya basını bu sahneyi defalarca yayınladı. Yıllardır kronikleşen Ronaldo takım oyuncusu değil tartışması yeniden tüm şiddetiyle alevlendi. Son olarak rakip tabloya bakalım. Portekiz kupayı kaldırmak istiyorsa önünde kimler var? Arjantin, İspanya, Fransa, İngiltere, Brezilya,
Almanya. Messi bu turnuvada Cezayir'e karşı hat-trick yaptı ve Dünya Kupası gol rekorunda Ronaldo ile eşitlendi. Mbappe sahada, Haaland sahada, Kane sahada. Her birinin arkasında tutarlı sistem, taze orta saha ve net plan var. Portekiz bu isimlerin önünden kupayı almak istiyorsa her şey yerli yerine oturmalı. Şu an o tablo görünmüyor. Burada videoyu bir dakikalığına bölüyorum dostlar. Eğer siz de futbolcu olmak istiyorsanız veya futbola başlatmak istediğiniz bir tanıdığınız varsa ancak nasıl başlayacağınızı bilemiyorsanız, hangi ekipmanları kullanacağınızı bilemiyorsanız sizler için bir futbolcu başlangıç paketi hazırladım. Buradaki ürünler hem kaliteli ürünler hem de uygun fiyatlı ürünler. Geçmişte bazılarını ben de kullanmıştım. O yüzden güvenerek alabilirsiniz. Link açıklamada. Tamam, zor olan tarafı sonuna kadar masaya yatırdık. Şimdi gelin öbür tarafa geçelim. Teorik olarak bu işin yolu nerede? Birinci ve en kritik yol. Ronaldo'nun sahaya çıkış biçimini köklü olarak değiştirmek. Eski Gana milli futbolcusu Kevin Prince Boateng, DR Kongo maçının ardından şunu söyledi. Ronaldo gerçek bir takım oyuncusu olsaydı çekilirdi ve gençlerin akmasına izin verirdi. Portekiz onsuz daha iyi bir takım. Eğer ilerlemek istiyorlarsa Ronaldo son 15-20 dakika için girmedi. Kulağa çok sert geliyor. Evet, ama veriler bu tezi güçlendiriyor. Ronaldo başlangıç 11'inde ceza sahasını tıkıyor. Az hareket ediyor. Rakip savunmanın onun etrafında kolayca organize olmasına zemin hazırlıyor. Her hücum yolu onu buluyor ve rakipler bunu biliyor. Buna göre blok kuruyor. Oysa Rafael Leao sol kanattan, Pedro Neto sağdan ve Gonçalo Ramos merkezden özgürce aktığında Portekiz saldırısı hem öngörülemez hem de çok daha tehlikeli bir boyut kazanıyor. Savunmalar üçünü birden takip edemez hale geliyor. Alanlar açılıyor. Orta saha bu boşlukları kullanıyor. Çözüm modeli şu şekilde çizilebilir. Ronaldo başlangıç 11'inde yer almaz. 60-70. dakikalarda devreye girer. O noktada rakip savunması yorulmuştur. Ronaldo'nun ceza sahasındaki hava topu üstünlüğü 41 yaşında bile elitin en üst sıralarında. Onu taze ve odaklı bir şekilde 20-25 dakika için kullanmak 90 dakika boyunca form beklemekten çok daha verimli. Bu kararın alınabilirliği teorik olarak yüksek. Pratikte ise Martinez bunu henüz hayata geçirmedi. İkinci yol, Gonçalo Ramos'u merkeze taşımak. Ramos bu turnuvaya PSG ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak geldi. Hem alana inebilen hem de kutu içinde bitirebilen, Ronaldo'nun durağan profiline tamamen zıt bir oyuncu. Martinez Ramos'u başlangıç 11'ine alır ve Ronaldo'yu belirli dakikalarda sokarsa bu iki ismin yaratacağı çifte seçenek savunmaları ikililer arasında böler. Bu formülün işe yaradığını 2022 İsviçre maçında bizzat gördük. Ramos hat-trick yaptı, 6-1 galibiyet aldı. Üçüncü yol, orta sahanın olağanüstü zenginliğini serbest bırakmak. Bruno Fernandes 2025-26 Premier Lig sezonunda 21 asist yaparak tek sezondaki asist rekorunu kırdı. Vitinha, PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yaratıcı motoruydu. Joao Neves, Avrupa'nın büyük kulüplerinin listesini sürekli süsleyen nesil kalitesinde bir profil. Nuno Mendes, sol kanatta hem hücuma katılım hem savunmada güvenilirlik sunuyor. Bu kadro serbest bırakıldığında birinci dereceden rakiplere karşı bile ciddi tehdit oluşturulabilecek kapasitede. Ama bu oyun ancak önde Ronaldo'nun alan tıkayıcılığı ortadan kalktığında gerçek anlamda hayat buluyor. Dördüncü yol, gruptan güçlü çıkmak ve braketi iyi okumak. Yarın 23 Haziran'da Özbekistan maçı var. Özbekistan Kolombiya'ya 3-1 yenildi. Dezavantajlı konumda. Bu maç Portekiz için zorlu bir galibiyet. 28 Haziran'da ise Kolombiya ile kritik grup finali bekliyor. Portekiz gruptan birinci çıkarsa eleme aşamasında daha erişilebilir bir rakiple başlayabilir. Bu hem fiziksel hem psikolojik güç biriktirme anlamına gelir. İlk maçta puan kaybı bunu zorlaştırdı ama kapı henüz tamamen kapanmış değil. Bu iki maçtan 6 puan çıkarabilirlerse yeniden şanslarını hesaplayabilirler. Peki ne olursa işler bozulur ve Portekiz erken veda eder. Martinez eleştirilere rağmen Ronaldo'yu her maç tam süre oynatmaya devam ederse, sosyal medya geriliminin yarattığı kırılmaz soyunma odasına da sıçrarsa, Ramos, Leao ve Neto'ya özgür alan açılmazsa ve bu yapıyla İspanya, Fransa ya da Arjantin karşısına çıkılırsa, büyük ihtimalle çeyrek final öncesi kapı kapanır. Bu yeni bir senaryo değil. 2022 Fas mağlubiyeti bunun tam kopyasıydı. Dersi çalışılmamış bir tarih aynı sınava tekrar giriyor. Peki toparlayalım. Ronaldo 41 yaşında. 6. Dünya Kupası'nda. Büyük turnuvalarda 10 maçtır gol atamıyor. DR Kongo beraberliği sahada ve soyunma odasında var olan her soru işaretini gün yüzüne çıkardı. Takım içi atmosfer gergin. Sosyal medya yangını sönmüyor. Piksel soru işaretleri büyük. Rakipler son derece ağır. Teorik olarak Ronaldo'nun rolü köklü biçimde dönüştürülürse, Ramos merkeze alınırsa, Bruno Neves Vitinha üçlüsünün hakim olduğu tempolu bir oyun kurulursa ve brakette biraz şans gelirse Portekiz yarı finale hatta finale çıkabilir. Bu teorik olarak gerçekçi mi? Evet.
Ama bu senaryo için gereken kararlar henüz alınmadı. Tarih bize Martinez'in bu değişimi yapma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Net konuşmak gerekirse Ronaldo bu Dünya Kupası'nı kazanamaz. Portekiz'in ince bir şansı var ama o şans ancak kadronun Ronaldo'dan büyük olduğu kabul edildiğinde anlam kazanıyor. O kabullenme olmadıkça yol kapalı. Dünya Kupası özlemi büyük ihtimalle özlem olarak kalacak ve bu futbol tarihinin en acı sahnelerinden biri olmaya devam edecek. Dünya Kupası ve futbol haberlerini kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şu videolara da bakmadıysanız onlara da bakabilirsiniz. Hadi